Evet, değerli Egeat ailem, çok kıymetli misafirlerimiz, konuşmacı konuklarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi Egeat Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlarım. Hatırlarsanız bir önceki webinarımızın açılışında aslında Eylül ayında fiziki birlikteliklere başlamayı istemekle beraber artan vaka sayıları nedeniyle bu kararımızı erteleyebileceğimizi de paylaşmıştım. Bu bakımdan üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki haklı çıktık. Ekim ayının başında İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda derneklerin fiziken üyelerini bir araya getirecekleri etkinlikleri Aralık başına kadar askıya aldı. 29 Ekim için hatta bir sürprizimiz vardı. Devlet Opera ve Balesi'nin Elhamra'daki konseri için bir protokol yaratmıştık. Salonu kapatmıştık açıkçası. Fakat bu etkinliği de üzülerek sizlerle paylaşma fırsatını biz yaşayamadan dahi iptal etmek durumunda kaldık. Bunun yerine 26 Ekim'de, 29 Ekim haftasının başı 26 Ekim'de çok değerli hocamız Profesör Doktor Ergün Aybars'ın Zoom üzerinden gerçekleşecek toplantımızda Atatürk ve Cumhuriyet başlıklı konuşmasını hep beraber dinleyeceğiz. Bu vesileyle bu toplantımıza da yine sizleri davet etmek isterim. Çok değerli konuklar. Bugün seminerimiz robotik süreç otomasyonu ile ilgili, kısaltılışı RPA. Endüstri 4.0 zirvemiz ile başlayan süreçte bu tür teknolojik inovasyonların Egeat'ın radarında olduğunu hep zaten söylüyoruz. Değerli üyemiz, çok sevgili arkadaşımız Alper Can ve onun vesilesiyle şu an beraber olduğumuz çok değerli konuklarımız, konuşmacı konuklarımız Sayın Neslihan Çiftan'ın ve Sayın Özgür Cengiz Bey de RPA konusunda bizleri bugün bilgilendirecekler. RPA temel olarak eldeki iş gücünün rutin işlerden daha katma değerli işlere odaklanması ve şirketlerimizin daha fazla değer üretebilmesi için kullanılan bir yaklaşım. 1990'lardan bu yana giderek artan sayıda firma, beyaz yaka işlerindeki bazılarını Çin ve Hindistan gibi düşük maliyetli iş gücüne sahip olmalarına rağmen gelişmekte olan ülkelerden tedarik ederek işletme maliyetlerini azaltmaya çalışıyorlar. Ancak son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde iş gücü maliyetindeki artış trendi, iş gücü maliyeti farklılıklarından yararlanarak maliyetleri düşürmeyi daha da zorlaştırmıştır. Gelişmekte olan ülkelere yaptırılan işlerdeki yeterli düzeydeki kaliteyi sağlamak da ek zorluklar getirmektedir. Robotik süreç otomasyonu RPA olarak kısaltılıyor ve akıllı otomasyonun artması ile insanlar ve makineler arasındaki görev dağılımında kayda değer bir açıkçası kayma yaşanıyor. 2019 ve 2025 yılları arasında 9 trilyon dolar değerindeki bilgi işçisi piyasasının neredeyse 2/3'ünün bu durumdan etkileneceği öngörülüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun işlerin geleceği konulu son araştırması şu an mevcut işlerin ortalama %71'inin insanlar, %29'unun ise makineler tarafından yapıldığını çok net olarak ortaya koyuyor. Bu dağılımın insanlar tarafından yapılan işlerin %58'ine karşılık 42 oranında makineler tarafından yapılacak işlere doğru bir rasyoya doğru kayması da çok yakın zamanda bekleniyor. İş gücü içindeki görev dağılımında yaşanan bu değişim yeterli bir yönetim müdahalesi gerektiriyor. İşlerin yeniden tasarlanmasını gerektiren robot-insan etkileşiminde iyi yönetim rolü giderek önem kazanıyor. Çalışanlarımızı otomatik sistemlerle yapılan bu işbirliğine hazırlamak ise, yani bu dijital yetkinliği ve donanımı kazandırmak ise tabii ki girişimci ve yöneticilere, yani bizlere düşüyor. Eminim bu çerçevede dinleyeceğimiz değerli konuşmacılarımız bu konularda bizlere çok daha geniş açılar kazandıracaklar ve ışık tutacaklar. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan Genel Sekreterimiz Profesör Doktor Fatih Dalkılıç'a iletmek istiyorum. Keyifli bir etkinlik ve iyi bir toplantı diliyorum hepinize. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun Fatih Hocam. Teşekkürler başkanım. Kıymetli konuşmacılar, değerli Egeat ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Ben yine teknik olarak kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bugün özellikle Neslihan Hanım ve Özgür Bey'in bize teknik olarak verecekleri bilgiler olacak. Soruların moderasyonu bugün üyemiz Sayın Alper Can yapacak. Aşağıdaki soru cevap bölümüne eğer sorularınızı yazarsanız sunumun sonunda Alper Bey bu soruları alıp konuşmacılarımızı da yönlendirecek, kendi de katkılarını koyacak. Ben keyifli, verimli etkinlik diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Görüşmek dileğiyle. Merhabalar herkese. Alper Can ben. İzmir'de AGC yazılım firmasının kurucu ve yönetici ortağı olarak faaliyetlerimi sürdürüyorum. Ana iş kolumuz Microsoft ürünleri ailesinde kurumsal iş çözümleri üretmek. İzmir merkezli bir firmayız ve İzmir, İstanbul ve son özellikle 4-5 yıl içerisinde de yurt dışında yoğun faaliyetler yürütüyoruz. ERP ve CRM çözümleri üzerine.
Geçtiğimiz yıl içerisinde bu çözümleri ele alırken Robusta firmasıyla tanışma imkanımız oldu. Ve Robusta firmasıyla beraber bir iş ortaklığı çerçevesinde ilerlemeye beraber karar verdik. Biraz önce Mustafa Bey'in de, başkanımızın da belirttiği gibi bu dijital dönüşümün çerçevesinde sizlerle de robotik süreçlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak üzere bu toplantıyı düzenledik. Robusta firmasından Neslihan Hanım ve Özgür Bey bizlerle. Kısaca ben onlara da söz vereyim, sonra sunumumuza geçelim. Teşekkür ederiz öncelikle. Bize bu fırsatı verdiği için öncelikle Ege Genç İş İnsanları Derneği'ne ve AGC özelinde Alper Bey size de çok teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Birazdan soru cevap ve sunum kısmına geçeceğiz ama öncesinde Mustafa Bey'in aktardıkları aslında RPA nedir ve faydaları kısmını çok güzel özetledi. Çok teşekkür ederiz. Biz de kendi sunumlarımızda kullanmak üzere bir takım bilgiler bile edinmiş olduk doğrusunu söylemek gerekirse. Çok faydalı oldu. Benim ismim Neslihan Çift. Robusta'da pazarlama ve iş geliştirme yöneticisi olarak görev yapıyorum. Robusta yerli bir RPA firması. Tamamen Türkiye'de Türk mühendislerle geliştirilmiş bir RPA çözümü sunuyoruz. Bugünkü sunumu Özgür Bey'le birlikte yapacağız. Ben biraz daha RPA nedir, faydaları nelerdir, nerelerde kullanılıyor gibi konularda bilgi vermeye çalışacağım. Daha teknik konuları Özgür Bey değerlendirecek ve aktaracak. Özgür Bey sözü size bırakmış olayım. Teşekkürler. Ben de aynı hisleri paylaşıyorum. Çok sağ olun bu arada. Burada olmak gerçekten çok büyük keyif. Benim adım Özgür Cengiz. Ben de Robusta firmasında danışmanlık ekibinin yöneticisi olarak bulunmaktayım. Biraz daha işin mutfağındayız temel anlamda. Umarım keyifli bir etkinlik olacaktır. Çok teşekkürler tekrar. Sunumu ben aslında EGEAT'taki arkadaşlarım adına hem RPA ailesi çözümlerini, RPA dünyasını tanımak adına aslında sorular ve cevaplar şeklinde gidelim diye organize ettik. Bir EGEAT üyesi olarak aslında ben de burada bulunuyorum ve kendimi o noktada hissediyorum. RPA kavramını hiç duymamış arkadaşlarımız var aslında. Mustafa Bey çok güzel özetledi ama RPA kavramını, robotik süreç otomasyonu hakkında genel bilgileri isterseniz Neslihan Hanım değerlendirelim. Ve neden firmalar RPA teknolojisi ürünlerini kullanmalılar, hangi noktalarda ihtiyaçlar var diye başlayalım isterseniz. Tamam, ben hemen sunumumu paylaşıyorum. Şöyle. Evet, görebiliyorsunuz herhalde. Ekranım geldi mi acaba? Evet, ekran geldi şu an. Tamam. Şimdi RPA nedir? RPA aslına bakarsanız kurumlarda belli periyodlarda tekrar edilerek gerçekleştirilen, dijital ortamda yapılan, kuralları tanımlanmış, içerisinde çok fazla istisna barındırmadan yapılan, hata payı yüksek, çalışanların katma değer ortaya koymadan gerçekleştirdiği iş süreçlerinin tıpkı sizin çalışanlarınız gibi uygulamalarıyla ön yüzden haberleşerek yazılım robotları tarafından gerçekleştirilmesi. Öncelikle şunun üzerinde durmak istiyorum. Robotik process automation dediğimiz noktada insanlar öncelikli olarak fiziki bir robottan bahsettiğimizi düşünüyorlar. Biz fiziki bir robottan bahsetmiyoruz, bir yazılım robotundan bahsediyoruz. Sizin çalışanlarınızın ya da sizin yaptığınız işleri tıpkı sizin gibi uygulamalarla ön yüzden haberleşerek herhangi bir şekilde uygulamalarla entegrasyon yapmanıza gerek kalmadan yapabildiğiniz, öğretebildiğiniz bir teknoloji. Ne gibi avantajlar sağlıyor? Örneğin operasyonel iş yükünün azalmasını sağlıyor. Gün içerisinde çalışanlarınızın saatlerini alan, özellikle mali işler, finans gibi departmanlarda işte belli dönemlerde çok uzun mesailer yapmayı gerektiren,
işlerin yazılım robotları tarafından yapılması mümkün olabilir. Çalışanların katılımını azaltır, dolayısıyla maliyeti düşürür. Bazı işleri daha az çalışanla daha kısa sürede yapabilir noktaya gelirsiniz. Çalışanlarınızın aslında gün içerisinde yaptığı, tabiri caizse külfet olarak gördükleri, zorlandıkları, kendilerine bir katma değer getirmediğini düşündüğü işleri robotlara yaptırarak, çalışanlarınızın elinden bu gibi işleri alarak onları daha verimli işlere kullanabilirsiniz ve daha üretken, daha mutlu çalışanlar elde edersiniz. Çalışanlarınız daha severek yapar işlerini. Esnek ve ölçeklenebilir dijital iş gücü diyoruz. Burada belli dönemlerde belli departmanların çok ciddi iş yoğunluğu olabiliyor. Örneğin sigorta sektörü belli dönemlerde çok ciddi sayıda toplu sayıda poliçe oluşturabiliyor. Belli dönemlerde belli departmanlar çok ciddi şekilde veri girişi yapabiliyor. Bu gibi dönemlerde çalışan sayınızı, aslında robot sayınızı bu doğrultuda arttırarak ya da azaltarak iş yoğunluğunuza bağlı olarak ölçeklenebilir bir dijital iş gücü sağlarsınız. İşlem hatalarını azaltırsınız. Normalde robotlar bizim gün içerisinde yaptığımız hataları yapmazlar. Dalgınlıkla 9 yerine 0'a, 0 yerine 9'a basmazlar. Bir takım formülleri yazarken bir takım hatalar yapmazlar. Aslına bakarsanız işlem hatasını azaltır ve özellikle hata yapılmaması gereken kritik süreçlerin RPA'ye taşınmasıyla burada önemli bir konfor elde etmiş olursunuz. Ve dolayısıyla yaptığınız tüm bu işlemler aslına bakarsanız müşterilerinize daha kaliteli hizmet sunma noktasına getirir sizi. Müşterilerinize de sonuç itibariyle daha kaliteli, daha iyi bir hizmet sunabilirsiniz. Nerelerde kullanılıyor RPA? Aslında normalde dünyada regülasyonun yoğun olduğu finans gibi, telekom gibi sektörlerde kullanılmaya başlandı. Bunlar özellikle de çok büyük kurumlar. Ama geldiğimiz noktada RPA'nın kurumlara sağladığı faydalar görülmeye başlandıkça farklı sektörlerde ve farklı alanlarda da kullanılmaya başlandı. Şu anda çok farklı ölçeklerde, KOBİ düzeyinde dahi RPA'yı kullanan ve RPA'nın faydalarını görmeye başlayan kurumlar olduğunu söyleyebiliriz. İnsan kaynakları, IT operasyon, finans, üretim, satış, pazarlama gibi birçok departmanda kullanılabilir. Örneğin insan kaynaklarında bir çalışanın işe başlama, onboarding döneminde, sürecinde yaklaşık insan kaynaklarının BT ve idari işlerle birlikte yaptığı 30-40 kalem iş vardır. Çalışanın yemek kartının sipariş edilmesinden, dahili numarasının tanımlanmasına, e-mail adresinin açılmasından, SGK işe girişinin yapılmasına kadar. Aslında bunları insan kaynakları uygulamanızdan ya da ERP sisteminizden alınan tek bir bilgiye göre otomatize ederek tüm bu işlemlerin robotlar tarafından sırasıyla yapılmasını sağlayabilirsiniz. Yine finans tarafında veri girişi, fatura işlemleri, mutabakat işlemleri gibi birçok işlemleri aslında robotlar aracılığıyla çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Başka nerelerde kullanılıyor diye düşündüğümüz durumda, örneğin birkaç örnek süreçten bahsedebiliriz. Biraz daha RPA'yı daha iyi tanımlamak amacıyla. Normalde trafik cezası sorgulama işlemlerinde kullanılabilir ya da fiyat araştırma konularında kullanılabilir. Normalde bir kurumun rakip fiyatları ile ilgili yaptığı araştırmalarda istediği sayıda farklı kaynaktan farklı fiyatları gün bazında, saat bazında çok kolay bir şekilde web scraping yöntemiyle alarak güncel fiyatları çok hızlı bir şekilde ulaşabilirler. CRM sistemine veri girme, müşterileriyle yaptıkları toplantıların verilerini çok kısa sürede ulaşma, bunlarla ilgili raporlar alma gibi birçok faaliyeti gerçekleştirebilirler.
Alper Bey, sizin bir sonraki sorunuzu bekliyoruz açıkçası. Neslihan Hanım çok teşekkürler bu bilgiler için. Peki bu tarz yapılarda bu robotların bu bilgileri öğrenmesi, doğru yapması, kurguları nasıl sağlanıyor acaba? İsterseniz bu soruya da ben cevap vereyim. Şimdi Neslihan Hanım da belirttiği gibi robotlar aslında çalışanların dijital ortamda yapmış olduğu tüm işlemleri birebir yapabiliyorlar. Yani burada önemli olan bu yapılan işi ve süreci adım adım ve tüm kuralları ile birlikte tasarlamak. Bu tasarım yaparken de bu esnada yapılan işin tüm detaylarını bir çalışanın bu işi nasıl yaptığına bakarak anlamak ve bu kuralları tasarıma eklemek gerekiyor. Şimdi mesela her sabah işte bir Z firmasının irsaliye raporu adında gelen bir mail olsun. Bu çalışan işte bu mail geldikten sonra işte önce içindeki Excel raporu açsın, ondan sonra farklı bir takım formatlara çevirsin ve bu rapor üzerinden yine gitsin ilgili farklı bir kurum içi uygulamada satır satır bunların teker teker girişini yapsın. Son olarak da yine aynı yaptığı girişle ilgili bir rapor alsın ve aynı Z firmasına geri göndersin. Bu böyle bir akış. Bu baştan önce aslında her gün tekrar eden ve her gün yapılan işlerden bir tanesi olabilir. Aslında burada mailini kontrol ediyor. Ondan sonra gelen Excel raporunu satır satır formatlıyor. Sonrasında bunun teker teker girişini ilgili sisteme yapıyor. Baktığınız zaman hiçbir katma değer yok neredeyse. Yalnızca ve yalnızca tekrar eden buradaki veriyi buraya alalım. Sonra bir rapor oluşturalım. O raporu da mail yoluyla tekrar firmaya gönderelim gibi bir süreç. Şimdi buradaki bahsettiğim süreci robota öğretmek öyle hani bizim insan beyni gibi çok hızlı düşünemiyorum. Mutlaka ve mutlaka bizim bir takım kuralları söylüyor olmamız lazım. Mesela şimdi bu mailbox, işte hangi mailbox'ı dinleyeceğim? Mail kimden gelecek? İşte hangi konu başlığında gelecek ve gelen dosya formatı nasıl olacak gibi bunları adım adım bir takım kurallarla öğretiyoruz. Ve bu aşamadan sonra aslında bizim robotlarımız adım adım o ilgili kurum içi uygulamaya login oluyor, ERP uygulaması veya başka bir şey. Ondan sonra o uygulamaya girdikten sonra ilgili menü adımlarını seçiyor. Veri giriş ekranını açıyor. Sonra da bu Excel içinde olan verilerin tamamını teker teker girişini sağlıyor. Ve en son gidip yine rapor ekranından bu şeyi çekip ilgili müşteriye yine aynı kanalı üzerinden, mailbox üzerinden maili atıyor. Şimdi bu işlem adımlarını tasarlarken bir de dikkat edilmesi gereken nokta herhangi bir hata oluşması durumunda robotun ne yapacağını belirtmek. Yani oldu ya işte gelen dosya beklenen formatta değil veya tam işlem yaparken işte ERP sisteminde veya network'te herhangi bir problem yaşandı. Bunları bizim robotlarımız aslında çok net bir şekilde yönetebiliyor. Böylelikle aslında ben evet bir hata aldım, bunu bir kere daha deneyeyim. Ya da işte burada başka bir problem var, ben bu durumda şu işlemi yapayım gibi belli kurallarla biz bu süreçleri içeride öğretiyoruz robotlara. Böylelikle arka tarafta herhangi bir şey olmadan günün istediği saatinde veya herhangi bir şekilde tetiklenen bir süreç otomatik olarak robotlar tarafından gerçekleştirilebiliyor. Şimdi aslında burada sizlerle ufak bir video paylaşacağım. Bir tasarım ekranının nasıl olduğunu ve nasıl bir süreç tasarlıyoruz aslında. Biz günün sonunda ne çıkıyor ortaya ve bu robot çalıştığı zaman da nasıl bir işlem yapıyor. Birazcık daha kafamızda oturması için ufak bir videom var. Onu isterseniz sizlerle paylaşayım. Neslihan Hanım isterseniz ben ekranımı paylaşayım. Görebiliyorsunuz herhalde değil mi? Şimdi gerçekten bahsettiğim gibi aslında adım adım bir takım işlemleri tasarlıyor olmamız lazım. İşte burada çok hızlı bir şekilde göstereceğim bir şeyi. Bu bildiğimiz aslında Paraşüt CRM uygulaması, Paraşüt muhasebe uygulaması üzerindeki
bir takım işlemlerin otomatize edildiği bir kurgu. Burada gördüğünüz gibi aslında biz işte bir süreci tasarlarken adım adım bu işlemlerin nasıl olduğunu ve nasıl yapacağımızı sisteme öğretiyoruz. Yani bir web browser aç, bu web browser'ı açtıktan sonra kullanıcı adını gir, ondan sonra işte password'ünü gir ve ondan sonraki işlemleri de nasıl yapacağını adım adım biz robota öğretiyoruz. Böylelikle aslında günün sonunda bizim elimizde o süreci nasıl yapacağımızla ilgili tüm kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurguyla beraber aslında biz mesela bu sistem üzerinde belli kurallarla set edilmiş, belirlenmiş değerlere bakaraktan oradaki bizim envanterimizi kontrol edip envanter üzerindeki değerlerin altında kalanlarla ilgili siparişlerin geçilmesini ve oluşturulmasını sağlayabilen bir kurgudan bahsediyorum. Şimdi şurada hemen durdurmak istiyorum hemen. Şu biraz önce bahsettiğim bizim sürecimizin bitmiş hali oluyor. Gerçekten burada robota biz adım adım buradaki işlemlerin tek tek nasıl yapacağımızı aktarmış oluyoruz. Ve bu karar noktalarıyla beraber aslında bu bütün bir süreci arka tarafta koşturabilen bir robot otomasyon tasarımı oluyor. Şimdi çok hızlı burada şeyden bahsedeceğim. Burada karar destek tablolarımız var. Böylelikle bizim envanterimiz içindeki verileri kontrol ediyor bu yapı. Ve çalıştırıldığı zaman da robotun nasıl çalıştığını şu an size paylaşıyor olacağım. Arka tarafta daha çok biz bunu günün belli saatlerinde çalışacak olarak hazırlıyoruz. Ve onlar kendiliğinden o belirlenen saatlerde devreye giriyor. Şu an otomatik olarak veri giriş ekranını yaptıktan sonra sisteme giriş yapıyor. Arka tarafta verilerini kontrol edeceği, yani envanter tarafındaki ilgili sayfayı açıp oradaki stok durumlarını kontrol edecek. Ve buradaki değerleri daha önce göstermiş olduğum karar tablosundaki değerlere göre bakıp eksik olanları, bu stok miktarındaki eksik olan kısımları daha önce belirlenmiş üst değerlere taşıyan yeni irsaliye girişleri oluşturacak. Şimdi biraz önce gördüğünüz o tabloda eksik olan ürünlerle alakalı direkt belirlenmiş şekilde arka taraftan tedarikçilerini seçerek ilgili eksikliklerle ilgili tamamlayıcı irsaliye girişlerini oluşturuyor. Ve bunlar tamamıyla arka tarafta hiçbir insan müdahalesi olmadan eksik kalan miktarlar tamamlanarak yapılıyor. Ve günün sonunda bu yaptığı işlemlerle ilgili verileri toparlayıp ilgili kişiye de mail atıyor. Ben bunlarla ilgili irsaliye girişlerini yaptım şeklinde. Umarım birazcık hem sorunun cevabıyla beraber nasıl yaptığımızın çerçevesini verme şansım olmuştur Alper Bey. Burada da ben bir şey eklemek isterim izninizle. Özellikle Robusta'nın aslında BPMN 2.0 standartlarında süreç tasarımına imkan vermesi sayesinde siz sürecinizin her adımlarını kutucuklar aracılığıyla görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu şu anda muhasebe departmanında ya da insan kaynakları departmanında bu işi yapan kişi ayrıldığı takdirde dahi yerine yeni başlayan kişinin bu sürece bakarak süreci her ayrıntısına adım adım görmesini sağlar. Ve böylelikle aslında siz buradaki know-how'u da elinizde bulundurmuş, tutmuş olursunuz. Yani A kişisi ayrıldığı takdirde B kişisi de gelip buradaki sürece bakarak sürecin en güncel halini, en güncel ne şekilde yapılıyorsa bunu bu akış aracılığıyla çok kolay bir şekilde anlayabilir. Ayrıca PDF, Word gibi formatlarda çıktı download edebilmemiz sayesinde süreci dokümante etmek isterseler de bir yerde dokümante edebilirler çok rahat bir şekilde.
Dolayısıyla aslında kurum içerisinde know-how'un kaybolmaması, işlerin en güncel haliyle her zaman tutulmasını ve çok kolay bir şekilde de anlaşılmasını bu arayüz aracılığıyla sağlıyoruz. Çok teşekkürler Özgür Bey. Gerçekten gayet aydınlatıcı oldu. Bir noktada aslında hem bir örnek görmüş olduk hem nasıl tasarlanacağını ekranında görmüş olduk. Peki bu tarz yapılara biz hani kendi kurumlarımızda kullanmak istediğimizde nasıl altyapılara ihtiyacımız oluyor? Nasıl bir adımlardan geçmemiz gerekiyor? Şimdi aslında Alper Bey, şöyle bakıldığında RPA teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasındaki en büyük etkenlerden biri de herhangi bir entegrasyon ihtiyacının duymadan bu biraz önce belirttiğimiz süreçlerin işlemlerini gerçekleştirebiliyor olmamız. Şimdi tüm süreç adımlarını bir çalışan gibi ve bir çalışana verilen yetki ve erişim ile robotlar yapıyor. Yani aslında bu sebepten dolayı da onlara biz sana dijital çalışan diyoruz yani. Beyaz yakalı çalışan bir de dijital çalışan diyoruz. Tek bir gereksinimleri var. O da yine aynı şekilde çalışana verdiğimiz gibi bir bilgisayar. Çünkü o da bir dijital ekranı kullanıyor ve orada işlemleri gerçekleştiriyor. Şimdi farklı uygulamalar üzerindeki verilerin birbirleri arasındaki geçişler tamamen kullanıcı arayüzlerinden yapılmakta. Yani bu noktada hiçbir şekilde uygulamalar arasındaki herhangi bir entegrasyona ihtiyaç bulunmamakta ve geliştirme yapılmasında ihtiyaç duyulmuyor bu noktada. Yani şöyle düşündüğümüz zaman aslında en ufak iki sistemin entegrasyon maliyetini düşündüğümüzde gerçekten çok anlamlı bir hız ortaya çıkıyor bu anlamda. Çünkü bu iki sistemin entegrasyonu RPA'de işte günler veya işte hatta bazen saatler mertebesinde tamamlanabiliyor ve direkt kullanıma alınabiliyor. Çünkü tamamen çalışanın yaptığı gibi işlemler yapılıyor. Yani çalışan nasıl bu ekrandan alıp öteki ekrana yapıştırıp veya devam ediyorsa bu süreçleri ve bunların bir bütününü bu şekilde yönetiyorsa bu teknoloji birebir çalışan nasıl yapıyorsa bu şekilde yapıyor. Arka tarafta hiçbir şekilde sistem entegrasyonu veya altyapı ihtiyacı bu anlamda duymuyor. Tabii ki de bizim robotun çalışabileceği biraz önce bahsettiğim gibi bir bilgisayarın ve o bilgisayar üzerinde çalışan bir robot yazılımının kurulu olması gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir altyapı ihtiyacı bulunmuyor. Eğer siz bir muhasebe uygulamasında işlem yaptıracaksanız robota, aslına bakarsanız tıpkı sizin gibi, Alper Bey'in hesabı gibi, Özgür Bey'in hesabı gibi robot için de bir hesap açmanız gerekiyor. Bir kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla robot da kendi hesabından ERP sistemi ya da hangi uygulamaysa o uygulamaya giriş yapıyor. Dolayısıyla aslında siz nasıl yapıyorsanız birebir de aynı şekilde aynı ekranlar, aynı arayüzler üzerinden sizin öğrettiğiniz şekilde yapıyor diye düşünebilirsiniz. Alper Bey, Çok teşekkürler. Günümüzde bulut teknolojileri çok gündemde. Hani RPA ve bulut bir arada mümkün olabiliyor mu? Yoksa illa kendi sunucularımıza, donanımlarımıza ihtiyacımız var mı? Evet. Çok teşekkürler tekrar. Şimdi RPA teknolojisi aslında bulut üzerinden de kullanılabilmek mümkün. Ancak burada bazı kısıtlar bulunmakta. Bu sebepten dolayı bizler genelde hibrit olarak kullanılmasını öneriyoruz. Aslında bunu söylememin sebebi şu. Şimdi eğer otomasyonun tasarlanacağı ve erişilmesi gereken uygulamalar, kuruma özel, iç network'te çalışan uygulamalar ve sadece bu ağ üzerinde erişimi söz konusuysa bu uygulamalar bulut üzerinden erişilemeyeceği ve çalışamayacağı için burada biz robotu hem bilgi güvenliği hem de kolay konfigürasyon sebebiyle kurumun içinde bırakıyoruz. Ama robotları yöneten o orchestrator'ı veya robotların yöneticisini yine buluta konumlayıp yapılacak olan işlerin, işte robotların yapacağı işleri nasıl yapılacağını, ne zaman yapılacağını,
o tasarımların nasıl gerçekleşeceğini tamamen bulut teknolojisinden faydalanaraktan ilerleyebiliyoruz. Buradaki kritik şey, biraz önce söylediğim gibi, aslında o kurumun içindeki ilgili uygulamalara erişeceği için, işte oradaki ERP uygulaması olabilir, oradaki CRM uygulaması olabilir, oradaki mailbox'a, mail kutusuna erişmek zorunda kalabilir. Onun için o robot yazılımının kurum içinde bulunması bu anlamda önemli. Ama dediğim gibi süreci tasarladığımız kısım bulutta kalabiliyor ve oradaki süreci tasarladıktan sonra orada biz o sürecin hangi gün veya ne zaman nasıl çalışacağıyla ilgili bir takım kuralları set edip belirleyip aslında sadece o belirlenen dönemler içinde ilgili makine üzerinde işlemlerin yapılmasını sağlıyoruz. İstendiği takdirde tüm kurulumu da buluta taşımak mümkün. Burada yine hani aynı şeyi söyleyeceğim. Daha çok bu çözüm işte internet üzerinden erişilen uygulamalar olduğunda daha anlamlı oluyor. Çünkü public, yani herkesin erişebileceği internet sitelerinde bu işlemi yapmak tabii sıkıntı yok. O zaman direkt süreçlerimizi ve bulut ortamda çalıştırabilmek bir sıkıntı yaratmıyor. Ondan dolayı dediğim gibi hibrit çözüm en mantıklı ve en olası çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkürler. Bir diğer sorum, bir kurum RPA ile ilerlemeye karar verdiğinde nasıl bir iç organizasyon yapısı olması lazım? IT ekibinin illa yazılımcılardan mı, daha illa değil de mutlaka içinde yazılımcı, yazılım geliştirici kökenli insanlar olması gerekir mi? Ya şimdi aslında temel anlamda biraz önce bahsettiğim gibi tam anlamıyla bir çalışan gibi işlemleri gerçekleşiyor. Aslında yani bir çalışanınız IT'ye ne kadar ihtiyaç duyuyorsa RPA robotları hani ona da duymuyor. Ona da ihtiyaç duymuyor bakıldığında. Robotik anlamda bakıldığında. Ama süreç tasarımlarının yapılması noktasında iki tane temel modelle ilerleniyor aslında burada. Şimdi bu modellerden ilki içeride konumlanması teknoloji ekibinin ve bu tasarımları kendisinin yapması. Bu temel anlamda tercih edilebilecek bir yöntem. Bir de bu işi RPA firması danışmanları veya işte partnerleri tarafından ele alınarak sürecin hızlıca ayağa kaldırılması. Çünkü bir eğitim, bir öğrenme eğrisi var bu noktada. Mutlaka şirket içindeki hem IT ekipleri olsun, hatta şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani iş birimlerinde gerçekten bu işe yatkın, bu işle haşır neşir olabilecek arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Bunlar dahi tasarımlara adım atıyorlar bazen. Bu bakış açısıyla birazcık daha hani daha nasıl söyleyeyim, daha böyle ilgili arkadaşlarla karşılaşıyoruz bu anlamda. Şimdi biz orada aslında dediğimiz gibi birazcık hızlı olduğumuz için, daha doğrusu bir yazılım projesine göre çok daha hızlıyız zaten. Buradaki yetkinliğimiz ölçülemez diyebilirim. Biz burada dediğim gibi RPA firmasının danışmanları veya partnerler tarafından ele alınıp çok daha hızlı süreçlerin ortaya konması taraftarıyız. İşte burada aslında sizler gibi işte ACG firması gibi başarılı partnerler büyük rol oynuyor. Ve müşterilerimizin hem iç süreçlerini anlayıp hem de otomasyona hazır hale gelmesini sağlıyorlar. Bu çalışmalar esnasında işte mutlaka erişim, yetki konularında varsa IT ekiplerinin desteğini almak önemli. Çünkü tasarım süresini çok kısaltıyor bu anlamda. Çünkü en büyük problemler bu anlamda IT'den aldığımız destek burada çıkıyor. Ortam oluşturulduktan sonra biz neredeyse artık IT ekiplerine ihtiyaç duymuyoruz. İşte farklı süreçlerin otomasyona dönüştürülmesi önünde herhangi bir engel olmuyor. Onun için
kurumların içindeki IT ekiplerinin desteği bu anlamda çok anlamlı oluyor bize. Bizler zaten hem süreçlerin danışmanlığını hem de oradaki en etkin ve en belirleyici süreçleri ortaya çıkıp bir an önce faydayı göstermek niyetinde olduğumuz için bu şekilde çalışıyoruz. Çok teşekkürler tekrardan. Son olarak RPA'ye geçiş yapmak noktasında düşünen bir kuruma ne tarz önerileriniz olur? Bu da benim son sorum olsun. Sonra sorular varsa soruları cevaplamaya geçebiliriz. İsterseniz ben, Özgür Bey, ben cevaplayayım bu soruyu da. Şimdi RPA'deki en önemli faydalardan bir tanesi, az önce de söylediğimiz gibi, süreçlerin RPA'ye taşınması gibi taşınma süresinin birkaç gün mertebesinde olması. Yani dediğiniz gibi eğer gerçekten bir entegrasyondaki gibi burada ayları konuşuyor olsaydık ya da ayları konuşacağımız durumlarda biz diyoruz ki bu süreçleri RPA ile otomatize etmeyin, siz entegrasyon yapın, entegrasyon tarafında kalın. Entegrasyonun alternatifi olarak RPA'yı koyabildiğimiz durumlarda da süreç tasarımı 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün sürecin ne kadar komplike olduğuna bağlı olarak birkaç gün sürüyor. Burada da aslına bakarsanız bizim kurumlara önerimiz ilk başlarda küçük küçük süreçlerden başlamaları, çok kısa sürede hayata geçirilip faydanın hızlıca gösterilebileceği süreçlerden başlamalı. Böylelikle aslına bakarsanız hem gerek üst yönetime hem de RPA kullanma konusunda hevesli olan diğer departmanlara da fayda çok daha rahat gösterilebilir ve onlar da aslında süreçlerini RPA'ya geçirme konusunda cesaretli ve iştahlı olabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla süreci ele alırken de çok büyük bir bulk bir süreç gibi düşünmemek lazım. Süreçlerinizi parçalara bölebilirsiniz. Örneğin bir raporun her sabah yapılması, bir mail atılması ile başlayan aslında çok uzun bir şekilde devam eden süreçleriniz olabilir. Ama ilk etapta belki o raporun hazırlanması ve mail atılması şeklinde sürecinizi ele alabilir. Öncelikli olarak bunun yapılabilirini görüp buradaki faydayı anlayabilirsiniz. Sürecin içerisinde insan faktörünün olduğu noktalar olabilir. Süreç devam ederken bir kişiye mail atılıyor olabilir ve kişinin verdiği evet hayır cevabına ya da verdiği cevaba göre süreç tekrar robot tarafından tetiklenip robot tarafından devam ettiriliyor olabilir. Dolayısıyla süreci dediğim gibi küçük parçalara bölmek, quick win'ler elde etmek burada aslına bakarsanız kurumda RPA'nin yaygınlaşmasını ve RPA olan inancı arttıracak konulardan bir tanesi. Öncelikli önerimiz bunlar. Diğer taraftan az önce Özgür Bey'in bir önce cevapladığı soruyla da çok iç içe. Kurumlar da RPA aslına bakarsanız müşterilerimiz birkaç yöntem tercih ediyor. Bir tanesi Özgür Bey'in de bahsettiği şekilde müşteriler tarafından bir RPA ekibi kuruluyor. RPA ürünü satın alındıktan sonra ilk etapta belki birkaç süreç birlikte hayata geçiriliyor ve sonrasında kurum içerisindeki RPA ekipleri bu süreçleri içeride ürünü de öğrendikten sonra yaygınlaştırıp daha fazla süreci otomatize etmeye başlayabiliyorlar. Diğer yöntem de yine Özgür Bey'in de söylediği şekilde sizin gibi başarılı partnerlerimiz aracılığıyla bu süreçlerin ele alınması, robotlara öğretilmesi ve çok kısa bir sürede devreye alınması ve bu sürecin yaşayabilirliğinin, işte doğru şekilde çalışabilirliğinin de yine partnerlerimiz aracılığıyla ve danışmanlarımız aracılığıyla monitör edilmesi. İki yöntem var. Kurumlar ilk etapta partnerler aracılığıyla ilerleyip daha sonra ekipler kurabilirler. Burada aslına bakarsanız içeride ne kadar fazla yaygınlaştırmak istediklerini ve ne kadar fazla sayıda süreç geliştirmek istediklerine bağlı olarak değişiyor. Çok teşekkürler. Katılımcılarımızın soruları varsa onlardan sorular alabiliriz. Bir soru şöyle olmuş. Murat Dayanıklı Bey soruyu iletmiş. Kurum tamamen bulutta ise tam bulut RPA mümkün mü diye sormuş.
Özgür Bey, siz biraz önce açıklamıştınız ama daha detaylı birkaç bilgi verebiliriz diye Tabii, tabii. düşünüyorum. Şu şekilde aslında biraz önce de ben bütün olarak buluta konumlamak tabii sıkıntının olmadı ama zaten bizim uygulamalarımız eğer lokal network'teyse bunu tercih edebileceğimizi belirtmiştim. Bu noktada eğer kurumun tüm uygulamaları bulutta çalışıyorsa zaten oraya konumlayıp onun üzerinde tüm işlemleri yönetebilmek ve oradaki süreçlerin tasarımını orada koşmasını sağlayabilmek tabii ki de mümkün. Zaten bulutun avantajı da orada ortaya çıkıyor. Gerçekten biz tüm bulut mimarisini ve bulut teknolojilerini kullanıyorsak kurumumuzda farklı farklı uygulamalar için bunu orada konumlayıp o tarafta robotik olarak otomasyona sokabilmek ve oradaki katkıyı yine aynı şekilde görebilmek kez aynı şekilde mümkün oluyor. Teşekkürler. Bir başka soru, bir ERP uygulaması diyelim ki var ve bu ERP uygulaması ile ilgili bize mail yoluyla gelen banka hareketleri var. Bu gelen hareketlerin mailden okunup muhasebe fişi olarak işlenmesi söz konusu olabilir mi? Entegrasyona gerek var mı acaba? Ya bu zaten tamam gerçekten çok fazla karşılaştığımız otomasyon örneklerinden bir tanesi genel yapı itibariyle. İlgili sistemlerden bir mail yoluyla gelen bir işlemin farklı bir ERP'ye işlenmesi, ona göre karar tablosunda hatta onların hesap numaralarının tutulması ve hangi faturanın ve hangi içeriğin geldiğinde hangi hesaba aktarılacağının belirlenmesi tam anlamıyla robotik süreçleri öğrettiğimiz en belirgin örneklerden bir tanesi aslında. Bu birçok ERP sistemine entegre zaten. Bu arada biz tüm hani dediğim gibi uygulamalar üzerinde hani bağımsız olarak zaten ilerlediğimiz için A veya B ERP sistemini diye bir altını çizmiyoruz. Biz tüm sistemleri gelen ilgili işte mailden veya PDF'den veya X bir yerden veya e-faturadan, fatura sisteminden verileri okuduktan sonra o sisteme girişini robotik süreçler üretip orada işlemlerin yapılmasını sağlayabiliriz. Maille geldiği gibi fatura tarafındaki entegratörün portalına girip oradan okuyup onların işlenmesini de sağlayabiliriz o zaman. Aynen. Çok güzel. Gene bir katılımcımız bu biraz önce gösterdiğiniz videonun linkini paylaşabilir miyiz? Ya da public erişilebilir bir yerde mi diye bir soruda bulunmuş ama o konuda bir link paylaşabilir miyiz? O ve benzeri videolarımız YouTube üzerinde var mı bildiğim kadarıyla. Neslihan Hanım siz isterseniz biraz daha görebilirsiniz. Doğru. Çeşitli süreç örnekleri ve farklı uygulamalar üzerinde yaptığımız örnekleri Robusta YouTube hesabı üzerinden görebilirsiniz. Bu linki ayrıca paylaşabiliriz herhalde. Neslihan Hanım dondu galiba. Yani internetle ilgili bir sorun oldu herhalde. Evet. Ama Robusta'nın YouTube linkini paylaşalım. Buraya buradan paylaşıyoruz katılımcılarla. Başka soru sormak isteyen katılımcılarımız var mı acaba? Sorular gelmeden ben birkaç şey söyleyebilir miyim? Elbette. Estağfurullah. Yani gerçekten çok etkilendim. İlk şunu söyleyeyim. Muhakkak sizlerin de aramızda en azından küçük çocukları olanlar vardır. Benim 6 yaşında bir kızım var. Geçen seneki kodlama derslerindeki ekranlara benzer ekranlar gördüm. Gerçekten küçük yaşlarda bunlarla karşılaşıyor olmaları da beni ayrıca çok çok mutlu etti. Onlar bizlere göre tabii ki çok daha entegre olacaklar. Bunun dışında şu geldi aklıma. Bakıyorum geçmiş yıllarda tarihe baktığınız zaman sanayi devrimlerinden sonra yaka kavramı çıkmış. Mavi yaka ikamesi makine. Beyaz yakanın şimdi galiba ikamesi geliyor. Bundan sonraki yeni yaka mı diyeceğiz artık nasıl bir kavram geliyorsa oraya doğru sanki geliyor. Ben de bunları çağrıştırdı açıkçası Musul ve gerçekten çok etkilendim. Şöyle bir girişten sonra da sorumu iletmek isterim açıkçası. 2010 yılı yani bundan 10 sene önce kendi iş yerimde ben bizim için oldukça önemli bir yazılım geliştirmiştim ve bu yazılımın oldukça büyük avantajını yaşadık ve çok ciddi bir rekabet avantajı sağlamıştık o dönemde. Takriben her ay 2 sefer 4-5 günlük sürecek bir işi
2 saate indirgemiştik ve bu bize çok büyük fırsatlar yaratmıştı açıkçası. Ve 6-7 ay kadar bu sürmüştü. Ben bizzat projenin başındaydım. Gerçekten de çok önemsediğimiz, bizim için çok büyük rekabet avantajı olmuş bir vakadır. Bunun bilincinde ve bunu yaşamış bir insan olarak bundan sonraki soruyu soruyorum. Lütfen o çerçevede değerlendirin isterim. Bu tip dijital eğilimlerin, gelişmişliklerin yararına inanan değil, bunu yaşamış bir insan olarak şu soruyu soruyorum. Açıkçası şimdi biz o zamanki yazılımda şunu gördük. Yazılımların suçu günahı yok. Zaten siz de sunumunuzda, konuşmalarınıza bahsettiniz. Bazen biz bazı şeyleri tam aktarmayı ve anlatmayı beceremiyoruz. Ne oluyor işte? Günlük yaptığımız işleri kelimelere dökün ya da maddelere dökün dediğimizde çok eksik kalıyoruz. Ve bunu ancak yazılıma verince motomot, o sizin dediğiniz, yani o sizin kafanızdakini yapmayınca anlıyorsunuz. Abi ben bunu eksik yapmışım şeklinde. Bu tip kendi eksiklerimizde sıkıntı yaşamayalım diye bir son ekran insanın önüne gelsin demiştik, yapılan işin çıktısı ve tek tuş onay gibi bir şey çıkarmıştık. Siz böyle bir şeyde yine var mısınız, yoksa artık bu full otomasyona geçti, hiç süreçlere bulaşmayın mı diyorsunuz? Bu sorumun aslında bir sebebi de şu: o zaman tabii bu kadar gelişmiş platformlar yoktu, bu korkumuz yoktu ama sizin az önceki ekranı gördükten sonra açıkçası bende şu korku oluştu. Hani suistimal dediğimiz kavram artık gidip de bir fiziki hırsızlıktan ziyade farklı konulara geldi. Bu yazılımın dışarıdan farklı bir şekilde manipüle edilme riskine karşı bir önlemimiz var mı? Ya da nedir bu konuyla ilgili düşünceniz? Yani suistimaller biraz daha farklı, daha gelişmiş şekillerde bu tip yazılımların üzerinden yapılma riski sizce nedir? Önce ilk sorunuza cevap vermek isterim. Şimdi aslında bizim dünyamızda da 2 tip robot var. Katılımlı ve katılımsız dediğimiz 2 yapı söz konusu. Şimdi katılımsız robotlar, katılımsız süreçler aslında kendi kendine bir mail sisteminden veya herhangi bir sistemden beslenen ve devamlı işlerini kendisi yapan yapılar. Katılımlılar işin birazcık daha farklı yöntemi. Bunu bir çalışan direkt başlatabilir. Bu süreç başlasın, şundan sonra başlasın diye, veya o süreç tamamlandıktan sonra kullanıcıya geldikten sonra kullanıcı onu onaylayabilir dediğiniz gibi. Tam da sizin söylediğinize denk geliyor aslında. Yani katılımlı ve katılımsız robot temel anlamda farklı burada ortaya çıkıyor zaten. Katılımsızlar daha çok böyle içeride böyle çok birikmiş işleri eritmek ve yapabilmek üzerine kurgulanmış. Devamlı gelen bir mail kutusunu dinleyip işlem yapan bir akış olabilir. Veya önüne on binlerce dokümanın geldiği, on binlerce PDF dokümanın geldiği ve o PDF dokümanlar için teker teker işlemleri yapıp ilgili sisteme aktardığı bir yapı olabilir. Bir de sizin de bahsettiğiniz gibi, evet, e-fatura entegratöründen bana veriler gelsin, ben o verileri alayım. İlgili ERP sistemine de gireyim ama son adımı kullanıcıya bırakıyorum. Kullanıcı şöyle yine bir gözle kontrol etsin, ondan sonra girişini yapsın. Şimdi RPA süreçten aslında bu işi, şimdi şöyle bir şey var. RPA sürecini tasarlarken şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çalışan işleri yapar, RPA kontrol eder o yapılan işi. Bir yöntem. İkincisi, RPA yapar, çalışan kontrol eder. Aslında şöyle şuraya gidiyor. Gerçekten iş %100 doğru gidiyorsa zaten bir noktadan sonra tekrar kontrol etmeye gerek kalmıyor. Bizim RPA şunu yapar, kurallarıyla işi yapar. Yapabiliyorsa %100 doğrudur. Böyle bir şey var. Yapamıyorsa der ki ya burada benim beklemediğim bir veri geldi, beklemediğim bir data geldi. Ben bununla ilgili yorum yapamıyorum. Öğretilmedi çünkü ona. Ama eğer o iş kuralları net bir şekilde tanımlanmışsa bunu bir sonraki aşamaya geçirirken bunun %100 doğruluğundan ve kesintisiz olarak yapıldığından emin olabiliriz aslında. Biz bu noktada aslında birazcık daha böyle günümüz teknolojisinde, günümüzün ilerleyen teknolojisi diyeyim, yapay zeka sistemlerini de birazcık daha buraya entegre etmeye başladık ki biraz daha böyle yalnızca çalışana bağlılığın ötesinde bir takım işlerin en azından yapay zeka, yani 100 birimlik işin %80'ine, %90'ına karar verebiliyorsa %20'lik kısmını yine çalışana aktararaktan ilerleyebiliriz gibi böyle yaklaşımlarımız var. Böylelikle aslında bazen gerçekten o çalışan, o insan beyninin yapmaya çalıştığı veya karar verdiği noktalarda da bilgisayar teknolojisini birazcık kullanıp oradaki işi birazcık da azaltmak istiyoruz. Yani amacımız makası dağıtmak, oradaki gerçekten çalışan, gerçekten verimli noktalarda
oradaki yaratıcılığıyla öne çıksın, oradaki yaratıcılığıyla iş yapsın. Biz eğer karar verebiliyorsak belli bir değerde buna devam ediyoruz. Yapamadığımız noktada yine çalışana aktarıp çalışanın yapmasını sağlayabiliyoruz. Yine ikinci sorunuz, şimdi mutlaka bulut teknolojileri diyoruz, işte bulut üzerinden çalışıyor, oradan internete açık bir ortam, manipüle edilmeye açık mı? Biz bu anlamda hani alabildiğimiz her türlü güvenlik önlemini alıyoruz bu noktada. Bulut dahi desek işte özel bir güvenli bir ağ üzerinden gelerekten oradaki bağlantıyı tamamıyla en korunaklı hale getirmeye çalışıyoruz. Veya zaten kurum kendi içinde barındırabilir bu süreçlerin tamamını. O zaman zaten kapalı kutu, yani direkt o network'ün içinde olduğu için hiçbir şekilde dışarıdan etkileşimi veya dışarıdan farklı bir saldırıya maruz kalmayacaktır. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Alper, bu hafta müsaitsen ben Perşembe, Cuma seninle görüşmek isteyeceğim herhalde bu konuda. Sesin kısık ama. Tabii, ne zaman isterseniz. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Çok önemli katkılar sağlayacağı işletmelere belli. Benim şu sunumu dinlerken kendi işletmemle ilgili böyle 3-4 tane nokta, tabii bunları oturup sizlerle tartışmak lazım, yapılır mı yapılamaz mı, ama böyle resmen ampul yandı kafamda diyebilirim. Gerçekten çok etkilendiğimi ifade etmem gerekiyor. En son sorunuza istinaden belki bir ekleme de ben yapmak isterim. Lütfen buyurun. Robotlar aslına bakarsanız hata yapmazlar. Siz eğer sürecinizi hatalı bir şekilde öğrettiyseniz, süreci tanımlarken bir takım hatalar yapıldıysa, aslında siz nasıl öğretiyorsanız bu şekilde yaptıkları için onlar kendilerince bu işi doğru yaparlar. Süreç tasarım stüdyosu üzerinde ürünümüzdeki süreç testi, hata izleme fonksiyonu sayesinde siz süreci kurguladıktan sonra sürecin herhangi bir noktasında hata alırsa, ilerleyemezse hangi süreçte hata aldığını size işaret eder ve nasıl bir hata aldığını işaret eder. Dolayısıyla süreç tasarım aşamasında ve sonrasındaki kontrol aşamasında siz herhangi bir yerde hata yaptıysanız bunu görebilirsiniz. Diğer taraftan örneğin diyelim ki robot bir web sitesine ulaşmaya çalışıyor ve bir web sitesi üzerinden bir bilgi almaya çalışıyor. Ama o web sitesinin URL'si değişti, adresi değişti. Robot gidecek, ilgili adresi bulamayacak. Eğer siz şöyle bir kural tanımladıysanız, o web sitesi çalışmıyor. O niye çalışmadığıyla robot ilgilenmiyor aslına bakarsanız. Derseniz ki 3 dakika sonra tekrar git. 3 dakika sonra tekrar gider, tekrar ulaşmaya çalışır. Ulaşamaz. 3 dakika sonra tekrar git diye baştan bu kuralı belirler. 2 kere, 3 kere bunu dene ve sonunda ulaşamazsan şu kişiye mail at. Şu işlemi yap. Şuraya değil de buraya git gibi. Aslına bakarsanız siz ne hayal ettiyseniz, ne olmasını istiyorsanız, süreci bu şekilde sonlandırırsınız. Yani sürecinizi bu şekilde çizersiniz. Dolayısıyla robot 3 kere gider ya da 2 kere gider, o siteye ulaşamaz ve sonrasında size mail atar. Dolayısıyla yaptığı işi aslında başarıyla sonuçlandırmıştır. Çünkü onun sürecinde ulaşamadığın zaman şu kişiye mail at şeklinde bir akış vardır. Dolayısıyla sizin aslında süreci çizerken bu şekilde geliştireceğiniz kurgularla robot sizin çalışanınızın karşılaştığı sorunlarla karşılaştığı durumda çalışanınız hangi aksiyonları alıyorsa robotunuz da o aksiyonları alabilir. Çok teşekkürler Neslihan Hanım. Sağ olun. İlave katkı için. Teşekkürler. Aybüke Hanım bir soru iletmiş. Yani genel olarak aslında bu soruyu belki bir gündem alabiliriz. Hani bu tarz yapıların hani maliyetleri konusunda, hani rakam söylemek belki doğru değil ama hani ne ölçekte işlerdir, nasıl ele alınır? Hani bu noktada bir yorum yapmak ister misiniz Neslihan Hanım? Bunun için aslında Alper Bey sizinle irtibata geçilmesi ve bu ortalama maliyet bilgisini sizin vermeniz daha doğru olur. Şimdi burada bir şey söylemiş olmayalım ama herhangi bir şekilde hani bilgi açısından sizin üzerinizden ilerlemesi daha doğru olur. Tamam. Okay. Şöyle ufak bir şey verebilirim yalnız.
rakam değil tabii ki de. Şimdi şöyle bir hesap var aslında. Bir çalışan bakıldığında hani günde 8 saatte hani en verimli halinde günde 6-6,5 saatlik bir verimlilik katabiliyor şirkete. Hani sigarasını, molasını, yemeğini falan çıkarttığımız zaman böyle bir rakam var. Dijital robotlar, dijital çalışanlar hani eğer doldurabilirsiniz tabii 7 gün 24 saatten işte yaklaşık 7500-7800 saatler civarına, çünkü neredeyse bir çalışanın işte 1400 saatlik verimine karşılık 5 katı bir verimlilik ortaya koyuyor. Yani mutlaka tabii ki burada önemli, yani altına ne kadar süreç koyabildiğimiz çok önemli. Bu işlerin çokluğu ve gerçekten oradaki o zaman kayıpları çok belirleyici oluyor. Yani çok ufak bir örnek vereceğim. Ben şeyi söylüyorum bazen. İşte bahsedilen bir ufak bir süreç var. Günde 20 dakikasını aldığını söylüyor işte çalışan. Ama her gün yapıyor bunu. Şimdi çarptığınız zaman gerçekten 7,8 saate falan denk geliyor. O da neredeyse bir adam günlük süre. Yani çok basit. Yani 20 dakikalık bir işlem bile aslında bir adam günlük işe tekabül ediyor. Sayısı olarak çarptığınız zaman, ki bunların örnekleri daha çok tekrar eden işler olduğu zaman burada çok daha anlamlı, daha verimli ve göze elle tutulabilecek rakamlara, verimlere ulaşabilmek mümkün oluyor. Neticede robotlarınız 7/24 çalışıyorlar. 7 gün 24 saat süreç yapabilirler. Dolayısıyla aynı anda iki işi yapamaz robotlar. Bir işi bitirir, bir işe başlar. Sizin bizim orchestrator'ımızın özelliği sayesinde bir süreci bitirir, diğerine başlar. Kuyruklandırabilir, önceliklendirebilirsiniz süreçlerinizi. Dolayısıyla aslında 7/24 çalışan, Özgür Bey'in de bahsettiği şekilde yemek molası olmayan, servisi gecikmeyen, trafiğe kalmayan, yani hatta uymayan bir çalışanımız olmuş olur. Böyle olunca tabii rakam anlamında beklentiler yükseliyor tabii bu kadar fazla olunca, değil mi? Öyle bir espri. Yok bu öyle değil. Tabii yani gene Tolga Bey belirtmiş, bu tarz yapıların doğru çalışabilmesi için algoritmaların çok iyi kurgulanmış olması lazım diye. Yani iş aslında, belki ben şöyle bir yorum yapabilirim. Hani bir işin BPM boyutu var, bir robotikleştirme süreci var. Bazı şeyler aslında evet algoritmayla beraber BPM tarafında çok daha ön plana çıkıyor. Ama hani algoritması çok iyi kurgulanmadan bile sadece kullanıcının davranışını izleyip yapılandırarak da bazı süreçler burada hayata geçirilebilir. Çok rahatlıkla kullanıcıyı monitör ederek diye düşünüyorum. Bilmiyorum Özgür Bey, bu konuda siz ne demek istersiniz? Ben kısa bir şey ekleyeyim aslında Özgür Bey'den önce. Burada danışmanlık faktörü çok aslında önemli bir rol oynuyor. Danışmanlık faktörü, danışmanlık kalitesi. Dolayısıyla aslında sizin mevcut sürecinizin iyileştirilmesi, daha kısa bir şekilde yapılabilir hale getirilmesi mümkün. Otomatize edilirken, robotize edilirken. Dolayısıyla bu anlamda süreç danışmanlığı hizmetiyle aslında mevcut süreçlerinizde RPA'ya uygun olmayan süreçleri uygun hale getirmek, biraz daha zaman alan, belki sizin için karışık yollardan yapılan süreçleri daha basitleştirmek de bu esnada mümkün olabiliyor. RPA'ya taşınırken bu gibi süreç iyileştirmeleri de yapmak mümkün. Özellikle Özgür Bey'in ekibi de bu doğrultuda destek veriyor. Ya Tolga Bey'in söylediği gibi aslında algoritmalar belirliyor. Yani kurgunun düzgün ve yapısal çalışabilmesi için çok önemli rol alıyor. Yani şimdi bazen şunu hissediyoruz, yani çalışan ezbere yapıyor gerçekten. Çünkü bu zaten tekrarlı bir iş. Geliyor işte bir sürü fatura ve bunların girişini yapıyor. Ve yani o süreci aktarırken bile bazen şeyi anlıyoruz biz. Ya burada bir iş yapılıyor ama gereksiz de bir iş varmış gibi bir süreç analizlerinden de geçmiş oluyor bu noktada. Orada da sürece katkısı oluyor. Yani bazen hani
oturmuş ve kemikleşmiş işler oluyor aslında. Neden yaptığımızı bile bazen unuttuğumuz, atladığımız kısımlar oluyor. Bu süreç çalışmalarında bu ve bunun gibi noktalar dahi ortaya çıkabiliyor. Sonrasında tabii ki de güzel bir kurgu, iyi bir tasarım, iyi bir algoritma oradaki sürecin tam anlamıyla otomasyona sokulmasını sağlayabiliyor. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Rica ederiz. Başka herhalde bir sorumuz kalmadı. Yazılı kısma bakıyorum. Başka sorumuz yok. Evet. Var mı sizin başka ilave etmek istedikleriniz? Oldukça verimli geçti. 40 kişinin üzerine çıktık. Gerçekten merak edilen bir konuymuş. Tabii ki hem sevgili Alper'in EGİAD içindeki bilinirliği ve güvenilirliği hem de sizin de kurum olarak bilinirliğiniz bu katılımı sağladı diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Eğer varsa ben son katkı ve ilaveleri rica edeyim o zaman. Alper moderatörlüğü almış gibi olmadı değil mi? Ben özür dilerim ama. Yok estağfurullah. Var mı acaba? Çok teşekkür ederiz katılan herkese. Gerçekten ben de bu kadar yüksek bir adet beklemiyordum. Çok gurur verici oldu benim için de. Beraber böyle ilk organizasyonumuzdu. Umarım bütün katılımcılar keyif almıştır. Gene ne zaman bize soru sormak isterlerse ulaşabilirler tabii ki. Her türlü desteğe, her türlü bilgilendirmeye açığız. Katılan herkese ve EGİAD ailesine, sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun. Toplamda 50'yi geçtik bir ara başkanım. Öyle mi? Ben dinlerken sunumu kaçırmışım. Kusura bakmayın. Gayet güzel bir katılım. Gerçekten güzel bir katılım. Biz de çok teşekkür ederiz. Bu arada misafirlerimiz arasında, izleyicilerimiz arasında farklı sektörlerden, farklı alanlardan misafirlerimiz olabilir. Eğer kendi sektörleriyle ilgili yapılan örnek süreçlere dair ek bilgi isterlerse, ki burada bütün süreçleri tek tek anlatmak çok mümkün olmazdı. Hangi sektörde ne gibi işler yapılabiliyor, hangi departmanda ne gibi örnek süreçlerimiz var, deneyimlerimiz var, bunları da Alper Bey aracılığıyla ayrıca paylaşmak isteriz. Detaylı olarak size bu konuda bilgi sağlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Dilimin döndüğü kadar aktarmaya, birazcık daha böyle teknik tarafı anlatmaya çalıştım. Yine teknik tarafla alakalı veya süreçlerle alakalı yine bir sorunuz olursa Alper Bey aracılığıyla bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Gerçekten önemli bir dönüşümün içindeyiz. Şu an buna tanıklık ediyoruz. Bizler işte özellikle 35 yaşının üzerinde olanlar hem eskiyi gördüler. Bir nevi o kartonlarda muhasebe kayıtlarının tutulduğu dönemi yakalayanlar bile oldu. Ve şu andaki değişimi görüyoruz. Her değişimin sonunda tabii ki sancılı kısımları da var. Ama tabii ki çok büyük artıları olan kısımlar da olacak. Sonuç itibariyle nasıl daha önceki sanayi devrimlerinden sonra makineler mavi yakalı iş gücünün ikamesi olarak karşımıza çıktıysa da bu o dönem mavi yakalı iş gücünün işsiz kalması anlamına gelmedi. Tam tersi artan taleple beraber genişleyen ekonomiler gördük geçmişte ve insanların refah seviyesinin daha yukarı bir düzlemde tekrardan dengeye oturduğunu gördük. Bu dijital dönüşümün, bu sanayi devriminin de her ne kadar insan eliyle yapılıyor olsa da yine aynı sonuçları yaratacağını düşünüyor ve tabii ki inanıyoruz, bunu ümit ediyoruz. Burada az önce sorumun içinde de kısmen belirtmeye çalıştığım beyaz yaka kavramı da bizim iş hayatına başladığımız dönemlerde daha üst profil bir sanki iş gücüyken şu an gelinen noktada artık makinenin ikamesi olmaya başladı. Yaptığı bazı fonksiyonlar, yeni yaka kavramları çıktı. Biz de işletme sahipleri olarak, yöneticileri olarak bu tip fonksiyonları, dijital fonksiyonları kendi işletmelerimizin içine alarak halihazırdaki insan kaynağımızı, benim naçizane kanaatim, onları işten çıkarmak değil, onları yukarı çekmek, onların yaratıcı taraflarını geliştirmek, onları yaratıcı taraflarını ön plana çıkarmak ve en önemlisi onların makine ikamesi olmayan yapabildiği işleri onlara yaptırmak daha yüksek katma değer yaratacaktır diye düşünüyoruz. Müsaade ederseniz bu mesajlarla kapatmış olalım bugünkü toplantımızı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere herkese. Katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki webinarimiz 26 Ekim'de Profesör Doktor Ergün Aybars'la birlikte olacak. Atatürk ve Cumhuriyet üzerine. Yine duyuruları da çıkıyor olacağız.
Hocam bir de şey de var. Dışarıya açık olmasa da EGEAT Dekare projemizin lansmanı var haftaya. Lansmanımız haftaya başkanım. Evet. Bu da yine bugünkü aslında toplantımızın temasıyla bağlantılı. EGEAT dönem bir Dekare projesi başlattı. Tamamen bir dijitalleşme projesi bu. Bu dijitalleşme projesi çerçevesinde yeni bir aplikasyonumuz, üyeler arası iletişim sağlayacak yeni bir aplikasyonumuzun lansmanını yapıyor olacağız önümüzdeki hafta. Zaten halihazırda bir aplikasyonumuz vardı. Bunu biraz daha interaktif iletişim haline getiriyor bu yeni aplikasyonumuz. Bununla beraber yine bu aplikasyonumuzun da bir parçası oldu. Çok ciddi bir dijitalleşme hareketi içinde EGEAT Dekare projesi çerçevesinde. Önümüzdeki haftada bunun lansmanını yapıyor olacağız üyelerimize. Katılımcıların arasında tabii ki üyelerimiz de sıklıkla olduğu için bunun duyurusunu da yapmak herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz hem katılımcılarımıza hem de değerli konuşmacılarımıza ve değerli üyemiz sevgili Alper Can'a. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler herkese. Çok teşekkürler.